Merhaba arkadaşlar, Metafizik Alemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Bana zaman ayırdığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldım. Bugünkü konum arkadaşlar hem bayramınızı kutlamak hem de bir önceki paylaşımımda Mehdi'den bahsetmiştim. Mehdi'yi anlattıklarını söylemiştim. Ben bunu sabah namazından önce gördüm arkadaşlar. Sabah namazına yakındı. Bunu görüp ondan sonra sabah namazına kalktım ben. Bu gördüğüm şeyde de bana onlar götürdüler yani. Bana bir şeyler anlatacak rehber varlıklar var arkadaşlar. Bana bir şey anlatmak istediklerinde kendimi bir yerlerde buluyorum. Götürüp bir şeyleri tanıtıyorlar yani. Anlatıyorlar, bilgiler veriyorlar. Kadim bilgiler veriyorlar, bazı bilgiler veriyorlar. Manevi varlıklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şey gösteriyorlar bana, bir konuyla ilgili bir şey gösteriyorlar. Sonrasında bu olayın nasıl olduğunu, ne olduğunu bana açıklıyorlar. Bu olayın iç yüzünü anlatıyorlar yani. Ben onu gördüğüm zaman sabah namazından önceydi arkadaşlar. Ben Mehdi'yi hiç merak etmiyordum. Bu konuyu hiç kafama takmamıştım. Bu konuyla ilgili hiçbir şey düşünmüyordum yani. Bunun gerçekliğini de tahmin etmiyordum yani. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Kötü yorumlar aldım, üzüldüm. Art niyetli insanlar olduğunu düşünüyorum. İnsan mı olduklarını diye bazen onu da düşündüm yani. Bunlar insan mı diye de düşündüm. Çünkü yazılan şeylerde hakaret içerikli şeyler, alay edenler, daha olayı kavrayamayan insanlar var. Neyin ne olduğunu bilmeden sizi eleştirenler. Yakaza halinin ne olduğunu, sanki ben onu normalde yaşamışım da anlatıyormuşum gibi uykuyla uyanıklık arasında gördüğüm şey olduğunu söylüyorum. Bunu gerçek olarak algılayan, benim yalan söylediğimi bana yalancılıkla itham eden insanlar oldu. Okudum, bazılarına güldüm yani, kızmadım da çünkü anlamadıklarını düşünüyorum. Anlasalar öyle demezlerdi zaten, bu durumu kavrasalar bu şekilde düşünmezlerdi. Yakazı halinin ne olduğunu bilseler. Yakazı hali uykuyla uyanıklık arasındaki aleme diyorlar arkadaşlar, geçiş yapan aleme diyorlar. Bazen de sabah namazı o güzel saatlerde yani meleklerin yeryüzüne indiği sabah namazı vakti böyle. O saatlerde görülen rüyaların rahmani rüyalar olduğu söyleniyor arkadaşlar. Onu gösterdiler yani. Ben bunu düşünmüyordum arkadaşlar. Hiç kafama takmamıştım. Mehdi'yi merak etmiyordum. Böyle bir şeyin olup olmadığını bile ben düşünmüyordum yani. Diyorlardı, hep birilerinin iddiasıydı. Gerçekten gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bunu merak etmiyordum ya. Bana gösterdiler yani. Bunu gösterdiler. Götürüp beni bir hastane, doğumhaneye gidiyorum, geziyorum ama yanımda hiç kimse yok. Koridor bomboştu arkadaşlar. Bana onu gösterecekler ya. Koridor bomboştu, bir koridorda. Böyle lambaların altında ilerlerken bir odanın sesi duydum. İşte odanın önünde durdum, odaya girmeden. Daha odaya girmemiştim yani. Odanın önünde bekledim. Odanın önünde beklerken kadınla adamın konuştuğunu, kadının sesini duydum. Kadının dua ettiğini duydum. Kocasını çok seviyordu. Bunların çocukları olmamış. Sonradan çocukları olmuş. Ve iyi ki karşıma çıktın diye çok mutlulardı. O çocuğun sevinci vardı onların gözlerinde. Kadını göstermediler. İlginç olan oydu. Niçin kadını göstermediler diye düşündüm. Ondan sonra da arkadaşlar gördüğüm şeyde çocuğu ve adamı gördüm, sadece babasını gördüm. Bunu yalancılıkla itham etmeleri çok saçmaydı. Ben bunu merak etmiyordum. Yani bu insanlar daha çok merak ediyorlar. Benden daha çok merak ediyorlar, bekliyorlar. Bunu fark ettim yani, gelen tepkilerden, ilgiden, izlenmelerden fark ettim arkadaşlar. Çok izlendi, gerçekten çok merak ediyor insanlar. Bunu fark ettim yani. Onun için çektim bu videoyu. Sonra da bayramınızı kutlamak için çektim arkadaşlar. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdi tekrar bir konuya geleceğim arkadaşlar. Kısa bir video olacak bu. Ben yine yastı namazından sonraydı arkadaşlar. Yastığı kıldım ben. Bayağı bir zikir çektim. Çektim arkadaşlar, Esma-ül Hüsna'dan Ya Hafiz zikrini çektim. Ya Hafiz.
Allah koruyan gözetleyendir diyor. Yani Allah koruyor. Bu zikri çektim arkadaşlar. Kaç tane çektim? 998 kere. Bu Ya Hafiz zikrinin sayısı 998'miş arkadaşlar. Ben bunu okudum. Hangi geceymiş? Cumartesiyi pazara bağlayan geceymiş. Tam cumartesiyi pazara bağlayan gece. Ya birdenbire böyle içimden geldi arkadaşlar. Sonradan ben bunu araştırdım ki Ya Hafiz zikri cumartesiyi pazara bağlayan gece okunuyor. Araştırdım 998 kere. Birdenbire bunu okumayı düşündüm. Bir bakayım dedim ya Esma-i Hüsna'ya. Kaç tane okunuyormuş? 998'di. Bir de cumartesiyi pazara bağlayan geceydi. Tam o güne denk geldi arkadaşlar. Ben bunu çektim. 998 kere bu esmayı çektim. Beni iyi dinleyin olur mu? Gördüğüm şey çok tuhaftı arkadaşlar. Gördüğüm şeyde öncelikle korktum. Bir böyle kocaman bir çamur havuzu vardı. Dikdörtgen bir şekilde çamur havuzu vardı arkadaşlar. Yani kahverengi çamur havuzuydu böyle. Büyüktü arkadaşlar ve çevresinde uzun saçlı kadınlar vardı. Uzun saçlı kadınlar vardı. Ben o zikri çektikten sonra nasılsa ben onlara saldırdım. Ben onlara saldırdım. Saçlarından böyle sallayıp ayağa kaldırdım. Yani önce büyük göründüler. Normalde büyük göründüler arkadaşlar. Normalde büyükmüş ama ben o duayı okuduktan sonra sanki böyle düşünün ki saçlarından çok uzun saçları vardı. Saçlarından dolayıp çamurun içine attırdılar bana arkadaşlar. Sonra dediler ki Şerife kibriti çal yak dediler. O çamurun içine kibriti çalıp yaktım. Kibriti çal at dediler bana böyle arkadaşlar. Ateş yaktım attım. Ateş yaktım attım böyle. 4-5 tane etrafında kadınlar vardı. Saçları uzundu bunların. Uzun saçlılardı. Onları toplayıp içine attım. Tam da böyle ayağım çukurun havuzun kenarındaydı. Bana dediler ki Şerife ayağını topla seni de çekerler içine dediler. Ya Hafiz zikrinde korunma oluyor. Evinizdeki varlıkları düşünün ki tüm varlıkları toplayıp attırdılar bana arkadaşlar. Ya Hafiz zikrini çekebilirsiniz. Ama bunun esması da çok ağır arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Ben bu esmayı çektikten sonra 2 gün hasta yattım. Ben şeker hastasıyım. Resmen saldırıya uğradım arkadaşlar. 2 gün kafamı kaldıramadım. O günün ertesi günü ben işe gidemedim. Çalışıyordum. Ertesi günü ben saat kaçtı? İşe gittim. Ertesi günü akşama 8'de geldim arkadaşlar. 5.30-6'ydı işten geldik. 8'de uyudum. 12.30-1.30'a kadar uyudum. Uyandım. Yastı namazını kıldım. Tekrar uyudum ki ertesi gün 12'ye kadar baygın yattım. Bu zikirden sonra size karşı yaklaşamadıkları için bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Düşman oluyorlar. Sizi fark ediyorlar. Ya Hafiz zikri Allahu Teala sizleri koruyor. Ve o gün evimi temizlediğimi düşündüm. Ev temizliği ne oluyor? Dualarla, ettiğiniz esmalarla, zikirlerle evlerinizi temizliyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok varlığı ben toplayıp çamurun içine atıp kibrit çaldım ki arkadaşlar kibrit çaldım. Kibriti çalıp yak dediler Şerife. Çamurun içine onları attım arkadaşlar. Beni iyi dinleyin olur mu? Gerçekten önemli şeyler anlatıyorum. Bu esmaları ben çekip ve esmalardan sonra deneyimlediğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bu Ya Hafiz zikrini çektikten sonra bayanlardı arkadaşlar. 5-6 tane bayan vardı. Havuzun kenarı çamur havuzu. Ben de yanlarındayım. Onları bana tek tek toplattılar resmen. Toplayıp böyle saçlarından tutuyorum. Ondan sonra küçülüyorlar. Cüce haline geliyorlar arkadaşlar. Saçından toplayıp böyle sallıyorum. Saçları dolanıyor. Ben onları çamurun içine atıyorum. Kibriti çal yak Şerife ayağını çek seni aşağı çekmesinler dediler bana arkadaşlar. Bu Ya Hafiz zikrini 998 kere çektim ben. La ilahe illallah çekmiştim. O gün 1000 tane de La ilahe illallah çekmiştim. Gördüğüm şey buydu arkadaşlar. 2 gün, 3 gün hasta yattım. Ben bir haftadır kendime gelemiyordum. Bu esma bana çok ağır geldi arkadaşlar. Bunu çektim ama evet evinizi temizliyorsunuz ama size de ağır oluyor biraz. Çünkü rahatsız oluyorsunuz yani bundan. Sizi rahatsız ediyorlar. Enerjinizi fark ediyorlar arkadaşlar. Bundan rahatsız oluyorlar. Normalde düşünün ki evde belki varlıklar bizlerle beraber yaşıyor ama siz onlara mesela ettiğiniz dualarla onları rahatsız ediyorsunuz. Ondan dolayı da saldırıya uğruyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım.
Bana da demişlerdi ki arkadaşlar, daha önceden gördüğüm şeyde bana bir materyal vermek istediler. Dediler ki seni korumaya almamız lazım dediler. Yani bir şeyleri fark ediyorsun, sana zarar verebilirler. Bunu söyleyen bana bir dişi cindi arkadaşlar. Bir kadında seni korumaya almamız lazım Şerife dedi. Böyle olmaz dedi. Bana böyle mavi bir materyal verdiler arkadaşlar. Sanki bu nasıldı biliyor musunuz? Bir kumanda gibi bir şeydi. Mavi, turkuaz renkli bir kumanda gibi bir şeydi. Beni korumak istiyorlardı. Ben onu fark ettim. Bunu yapan Müslüman bir cindi kadındı arkadaşlar. Ben sürekli dua ettiğim için beni fark ettiklerini düşündüm. Ben günde yalan söylemiyorum. 4-5 saat Kur'an-ı Kerim dinliyorum arkadaşlar. Benim bunları görmeye başlamam Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra oldu. Okuma değil bakın. Kur'an-ı Kerim'i çok dinliyordum. Neredeyse ezberledim çoğunu. Hangilerini dinliyordum? Lokman suresini, ondan sonra Necm suresini, Neml suresini, Yasin suresini, Müddessir suresini, ondan sonra diğer sureleri de birçok sureyi sürekli her gün Lokman suresini dinliyordum. İhlas suresini, Ayetel Kürsü'yü çok okuyordum. Kur'an-ı Kerim'i her sureyi okuduğumda ben bunların faziletleriyle, şeyleriyle karşılaştım arkadaşlar. Mucizeleriyle karşılaştım. Her surenin mucizesiyle. Sanki bir canlılığını fark ettim yani. Onları size anlatıyorlar. Fecr suresi, Hicr suresi, Müzzemmil suresi, Müddessir suresi. O kadar çok dinliyordum ki hani düşünün ki ben işe gidiyordum arkadaşlar. Ben merdiven temizliyorum, temizlikçiyim. Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamdolsun, kendimle gurur duyuyorum. Önceleri böyle düşünmüyordum arkadaşlar. Önceleri zoruma gidiyordu. Ben diyordum ki ben daha iyi yerlerde olabilirim. Bir hırsım vardı içimde. O hırs beni kötü bir yere mi getirdi? Hayır. Hem çalıştım, bulaşık da yıkadım yeri geldi. Ben bulaşıkhanelerde de çalışıyordum. Kitaplarımla beraber gidiyordum arkadaşlar. Hasta bakıyordum gittiğim yerlere, çantamda kitaplarımla sınava giriyordum. Ben 32 yaşından sonra hem ortaokul hem lise kurslara gittim. Kuaförlük kursuna gittim. İngilizce kurslarına gittim. Ondan sonra şu anda üniversitede bitmek üzere, Allah'a hamdolsun. Kendimi beğenmiyordum arkadaşlar. İçimde böyle bir yerlere gelebilmek için hırsım vardı. Kötü mü oldu? Bu hırs beni bir yerlere getirecek diye düşündüm. Ben buraya ait değilim diye düşündüm. Üzüldüm ama gittiğim yerde de en iyisini yapmaya çalıştım yani. Ama Allahu Teala bir şekilde benim bunu yapmamı istedi. Çünkü ben Arslan burcuyum. İnsanları yöneticilik bir vasfım var yani. O vasıf bende var, gittiğim yerde hemen derler toplar. Şeremet, pratik bir insanım. Bunlar vardı ama ben bu işimden bir türlü başka bir işe geçemedim arkadaşlar. Belki de Allahu Teala bunu bana nefsimi ıslah etmek için başka bir işte de beni barındırmadı. Beni başka bir işe yönlendirmedi. Çünkü bende kibir Aslan burcunda var arkadaşlar. Niçin kibir var biliyor musunuz? Gerçekten yetenekli insanlar Aslan burçları. Girdikleri şeylerde biraz zorlanıyorlar ama sonra öğreniyorlar. Gerçekten yetenekli insanlar, gururlu insanlar. Aslan burçlarında gerçekten öyle bir yetenek var ama altı dolu dolu bir kibir var. Yani boş kibir değil. Yapabiliyorlar, Allah'ın verdiği, ama şunu anlaması lazım. Böyle insanlar varsa da bu yeteneği de veren Allah. O yüzden kibirli olmamak lazım. Allah bunu size lütfetmese hiçbir yere gelemezsiniz. Öncelikle bu yeteneklerin sizden değil de Allah'tan geldiğini, Allah'ın bir lütfu olduğunu bilerek yaşamak lazım arkadaşlar. Evet, bazı insanlar bakıyorsun ki eli her işe yatkın. Girdiği her yerde bir şekilde göze çarpıyor ve yeteneğiyle fark ediliyor arkadaşlar. Bu yeteneğiyle Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirmemiz lazım. Bunu Allah bizi böyle yıldızımızı parlak ediyor ve fark ediliyoruz. Bundan dolayı da nazara gelebilir miyiz? Evet, gelebiliriz arkadaşlar. Bu bir eksi de olabilir bize. Düşünün ki bütün insanlar haset ederek bakabilirler. Bazıları yerinde sayarken siz bir yerlere gelebilmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz ve insanlarla bazen bakıyorsunuz, bir şeyleri paylaştığınız zaman sizi sevmiyorlar. O yetenekleri fark edip istemiyorlar, kıskanıyorlar, haset ediliyorsunuz ve hasetten nazara geliyorsunuz. Aslan burçlarında hastalık çok olur arkadaşlar. Özellikle kadınların, aslan burçlarının kadınları.
Hastalıkla mücadele ederler. Niçin biliyor musun? Nazara geliyorlar. Bu yetenek de işte Allah vergisi arkadaşlar. Bunu fark etmemiz lazım. Bu kibiri bu şekilde yememiz lazım. İnsan manevi olarak alçak gönüllü olursa Allah o zaman daha çok yüceltiyor. Bir şiirde vardı da arkadaşlar. Taçlar bile eylem başlarındır diyor. Sen Allah'a karşı başını eğdiğin zaman Allahu Teala size öyle güzel bir taç giydiriyor ki o kadar güzel ki taçlar bile bu cihanda eğilen başlarındır diyor şair. Çok güzel anlatıyor. Bakın ne diyor? İnsan eğilecekse Allah'ın huzurunda eğilmeli. İnsanların karşısına ne kadar eğilirseniz, ne kadar bir yerlere gelmek için çabalarsanız, ne kadar yaranmak için çabalarsanız, ne kadar fedakarlık ederseniz edin, o kişinin nankörlüğüyle imtihan oluyorsunuz. Niye? Çünkü Allahu Teala diyor ki ben bu kadar nimeti veriyorum. Benim karşımda böyle değilken gidip bunu kuldan beklemesi çok kötü diye bizi o insanlarla imtihan ediyor arkadaşlar. Ne kadar çok insanlara değer verirsek oğlumuz olsun, kızımız olsun, eşimiz olsun bir şekilde imtihan oluyoruz. Onların nankörlüğünü de görüyoruz. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Allah Teala sevdiği kulunu çevresini sevdiği insanlarla değil, diledikleriyle değil, kınadıklarıyla imtihan ediyor. Çünkü hepsiyle yıkılıp Allah'a gidiyorsun ya Rabbi. Onun huzurunda huzur buluyorsun. Sevgiyi, ilgiyi Allah'tan bekliyorsun. Gerçek sevgiyi ondan bekliyorsun. Geceleri mesela çok mutlu olsan belki yatağından kalkıp da namaza gitmezsin arkadaşlar. Çok mutlu olsan. Belki otururken mesela gündüz otururken kalkıp da namaza gitmezsin. İşte tam olmuyoruz hiçbir zaman arkadaşlar. Hep bir yanımız yarım oluyor ki Allahu Teala o yarım yanımızla bizi huzuruna davet ediyor. Bizi tamamlamak için, isteklerimizi huzurunda istememiz için, kulluğumuzu unutturmamak için bizi yarım ediyor Allahu Teala. Ben bunu fark ettim arkadaşlar. Hiçbir zaman mutlu olmuyorsun ya. Bir şey alıyorum, mutlu olmuyorum. İsteklerim de oluyor. İsteklerimi veriyor Allah. Allah'a hamdolsun, hamdü senalar olsun. Bu aralarda neyi fark ettim arkadaşlar? Bu aralar rızkımın çok genişlediğini fark ettim. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun ya Rabbim. Fatiha suresini çok okuyorum arkadaşlar. Fatiha suresini okudum. Ertesi günü Allah'ım böyle bir şey yok. İstediğim her şeyle sanki ayağıma geliyor. Düşündüğüm şeyler o gün ayağıma geldi. Daha sabahında Bismillah deyip sabahında birçok şeyi elime geçti yani arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Allahu Teala'dan bol rızık istiyorsanız Fatiha suresini ve eşşükür zikrini çekin arkadaşlar. Fatiha suresi neydi arkadaşlar? Size onu okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıradel müstakim. Sıradellezine en'amte aleyhim gayril mağdubu aleyhim veleddallin. Bunun açıklaması neydi arkadaşlar? Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola ilet ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yoluna Allah'ım. Gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil ya Rabbi. Amin. Allah'ım kabul eyle diyoruz. Bunu bu haftalarda çok fark ettim arkadaşlar. Fatiha suresini bol okuyun. Rızık darlığı varsa, sıkıntılarınız varsa, şükür zikri, hamd ve şükür bak. İkisi bir arada bugün onu düşündüm. Şükür zikrini çekince de aynı etkiyi yaşadım arkadaşlar. Şükür zikri. Şükür. Hamd ve şükür zaten. Fatiha suresi de Allah'ım hamd aleminin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyor. Hamd ediyor. Bunu mutlaka okuyun arkadaşlar. Rızık darlığı varsa bunu okuyun. Bugünkü anlatacağım buydu arkadaşlar size. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Filistin'deki kardeşlerimizi unutmuyorum. Gazze'deki kardeşlerimize Allah'tan galibiyet diliyorum ya Rabbi. La galibe illallah, la mevcude illallah, la ilahe illallah diyorum. Allah'tan yardım diliyoruz o kardeşlerimize. Doğu Türkistan'daki zulüm gören tüm coğrafyadaki kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz ya Rabbi. İslam aleminde de inşallah bir uyanış olacak inşallah. Bu şekilde izleyici kalmayacağız inşallah.
Rabbimden dileğim bu inşallah. O ölen çocuklar için de çok üzgünüz arkadaşlar. Allah yardımcılar olsun. Aç, susuz, açlıktan ölen çocuklar var. Onları hiç unutmuyorum. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin, o zulme uğrayan kardeşlerimizi de hiç unutmuyoruz. İnşallah bayramlarda da onlara bol bol dua edelim. Bu kardeşlerimizi hiç unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Selam ve dua ile kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile kalın.